İyi geceler. Son Söz televizyon yayınına hoş geldiniz. Konuğumuz Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Gürkan Koç. Merhabalar Gürkan Bey, hoş geldiniz. Merhabalar Ayça Hanım. Size ve izleyenlerimize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Gürkan Bey, Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı, tabii genç bir genel başkan. Yani mevcut Türkiye'deki genel başkanlara göre diyebiliriz. Bu nedenle görüyoruz siz sosyal medyadan koşturuyorsunuz, ediyorsunuz. Sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz. Doğrusu sosyalist bir parti olarak ve Atatürkçü bir parti olarak bence çok başarılı gidiyorsunuz. Umuyoruz sizin de yolunuz açık olur. Öyle başlayalım. Teşekkürler. Evet, Gürkan Bey, tabii bir maden ocağı faciası yine oldu. Facia mıdır, cinayet midir tartışılıyor ama yine bir göçük oldu Zonguldak'ta. 2 işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralı kurtarıldı. Şimdi buna birazdan gene iş şartları çerçevesinde değinebiliriz ama başımız sağ olsun diyoruz öncelikle. Siz bir şeyler söylemek isterseniz kısaca Ne yazık tekrar ki edeceğiz. ne yazık ki işçi ölümleri devam ediyor. İşçi cinayetleri devam ediyor. Önlemler alınmıyor. Çünkü önlemler demek karın azalması demek. Önlemler demek bir avuç artık kan emici diyeceğiz. Yani bu bir avuç kan emicinin çıkarlarının, karlarının azalması demek. Ne yazık ki de kamucu bir devlet anlayışı, halkını düşünen bir devlet anlayışı, öyle bir iktidar, öyle yöneticiler bulunmadığı için de işte gerçek demokrasi sorunu budur. Böyle bunu da vurgulamak lazım. Böyle demokrasi kavramını bambaşka sıfatlarla, bambaşka amaçlarla kullananlar buradaki işçi katliamlarını, emekçi katliamlarını görmemektedirler. Halbuki işçiler ülkemizi, bizim her gün yaşamımızı devam ettirmemizi sağlayan, her gün hayatı yeniden üreten, her gün bizim geleceğimizi kuran, sağlayan, güneşin doğması kadar bu dünyaya, bu ülkeye faydalı ve gerekli olan, fayda sağlayan biricik unsurlardır, biricik toplumumuzun parçalarıdır, öncüleridir. Ama işte bu düzen, bu sistem kar hırsıyla doğayı, her şeyi yok ettiği gibi toplumların üreten, var eden katmanlarını da, insanlarını da, üreticilerini de yok etmektedir. Lanet okuyoruz. Yani bunların sorumlularına, en tepeden tırnağına, bu kar sisteminin, bu mafya tarikat düzeninin, bunların hepsine lanet okuyoruz. Bunların hepsinin hesabını da soracağız teker teker. Bu cumhuriyetimizi, toplumumuzu bu hale getiren, emekçilerimizi acımasızca katleden, bu yağma düzenine karşı Türk halkı başta olmak üzere tüm dünyada emekçiler, onların öncüleri, aydınları, gençler tekrardan e, ayağa kalkacaklardır. Tekrardan özgürlüklerini ellerine alacaklardır. Biz de bunun Türkiye'de e, en önemli en önemli bayrağını taşımaya devam edeceğiz. Evet, Gürkan Bey, tekrardan tabii iş konusuna döneceğiz, çalışma hayatına döneceğiz ama öncelikle tabii Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kuran Mehmet Bedri Gültekin'in ölüm yıl dönümüydü geçtiğimiz günlerde, 14 Şubat. Ben kısaca bir giriş yaptıktan sonra sözü size vermek istiyorum. Şimdi 14 Şubat'ta deprem bölgesine biz yola çıkmıştık, gitmek üzere yola çıkmıştık. O gün tabii Hatay'a geçiş olmadığı için biz Hatay'a geçecektik. Adana'ya gitmek üzere bilet bulabilmiştik 9 gün sonra. Oradan aktarma yapmayı düşünüyorduk ama nasıl gideceğimizi bilmiyorduk. Çünkü yollar kapalı, çalışmıyor vesaire. O gün ben tesadüfen sosyal medyayı hiç açmak istemedim. Facebook'a son olarak bir bakayım dedim. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz paylaşmış. Mehmet Bedri Gültekin'in aramızdan ayrıldığını öğrendim. Çok üzüldüm şeklinde bir paylaşımını gördüm. Açıkçası böyle oldu. Havaalanındaydım. Ve ondan sonra oradan Cengiz'le beraber bir paylaşım yaptık. Ama tabii şok oldum. O sanıyorum Adıyaman'daydı, gelmiş Ankara'ya ve kalp krizi geçirmiş. Çok üzüldük ama tam işte biletlerimizi almıştık, yola çıkacaktık. Tabii çok fedakar, halkın içinden bir insandı Mehmet Bedri Gültekin. Şimdi bazı kitaplar da var, ben sizden sonra yine göstereceğim ama hayatı halkın içinde geçen, emekçilerin içinde geçen, evet sosyalist bir geçmişi olan ama Cumhuriyetle barışık olan Atatürkçü, Kemalist bir insandı.
Ben kendisiyle 2 yayın yapmıştım. Deprem bölgesine gittiği zaman da ya arasam mı acaba ama rahatsız etmeyeyim dedim. Orada hani yardım dağıttıkları için. Biz de gitmeye çalışıyorduk o ara, öyle kaldı. Ve çok üzüldüm. Saygıyla anıyoruz. Buyurun, sözü size vereyim. Ee, Yani ben çok küçük yaşlardan itibaren örgütlü siyasal yaşantımın, devrimci mücadelemin başladığı andan itibaren önderimdi Mehmet Bedri Gültekin. Abimdi, en büyük arkadaşımdı, en önemli arkadaşımdı. Bu tüm yoldaşlarının, tüm arkadaşlarının, tüm tanıyanların ortak düşüncesidir eminim ki. Bu kelimeleri muhakkak siz de Mehmet Bedri Gültekin'in adını geçtiği her ortamda, her yerde duyuyorsunuz, duymaya da devam edeceksiniz. Bu bakımdan hala boşluğu, acısı taze. İşte cumartesi günü ölümünün, aramızdan ayrılışının 3. yılında partili arkadaşlarımızla, sevenleriyle, dostlarıyla e, Mehmet Bedri Gültekin'i andık. Herkes, her konuşmaya çalışan, her onu anmaya çalışanın boğazında bir düğüm olduğunu hepimiz hissettik. Hepimizde olduğu gibi. Evet. Tabii bu bizim insani, kişisel yönüyle belki öyle bir Bedri abinin, biz ona hep Bedri abi derdik. E, Önderimizde ama Bedri abi diyebileceğimiz sıcaklıkta, samimiyette ve e, Evet. yakınlıkta birisiydi aynı zamanda. Diğer yönüyle de, yani bu insani yönünün hepimizin hayatlarındaki yeri, mücadelemizdeki, kişisel siyasal mücadelemizdeki, örgütlü mücadelemizdeki yerinin yanında bize bıraktığı izler dışında Mehmet Bedri Gültekin ve onun temsil ettiği devrimci anlayış, bir devrimci portresi, e, aslında Türkiye devrimcilerinin, Türkiye devrimci mücadelesinin, Türkiye tarihinin çok önemli bir damarının işte yansımalarından biri Mehmet Bedri Gültekin. Tıpkı işte Deniz Gezmiş gibi, tıpkı Hasan Yalçın gibi, tıpkı diğer ülkemizin bağımsızlığı, halkımızın kurtuluşu yolunda sayısız e, sayısız mücadele eden, canını veren, ömrünü adayan e, kişilerde olduğu gibi. Şimdi bir de bugün 16 Şubat. E, Aslında onunla beraber de e, Mehmet Bedri Gültekin'den bahsetmek daha anlamlı olur. 16 Şubat 1969'da bu ülkenin en kanlı, en gerici, en karanlık günlerinden birini yaşadık biliyorsunuz. Kanlı Pazar'ı yaşadık. Bugün 57. yılı. Evet. Kanlı Pazar'da ne olmuştu? Kanlı Pazar'da 1969 yılında İstanbul'a yanaşan 6. filo gemilerini protesto etmek amacıyla 76 Gençlik Örgütü emperyalizme karşı Mustafa Kemal Yürüyüşü adında bir etkinlik düzenlemişti. Valilikten izinlerini almışlardı ve bu etkinlik o dönemin iktidarının işte toplum polisi ve işte komünizmle mücadele dernekleri, milli talebe birlikleri gibi gerici örgütlerin saldırısıyla, iki devrimcinin katledilmesiyle, 200'ü aşkın yine devrimci, bağımsızlıkçı bu ülkenin evladının yaralanmasıyla, hapislere atılmasıyla son buldu. Burada da Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan'ı rahmetle anıyorum. İşte Mehmet Bedri Gültekin bu ülkenin Taif zindanlarından işte bugün 12 Mart'a 12 Eylül'e gelen yine zindanlarda böyle katliamlarla, tertiplerle, Ergenekon, Balyoz. Ergenekon'da, Balyoz'da, bu kumpaslarda, yarın daha bunları gibi olacak binlerce kumpasta gelen, süzülen, ülkenin milli demokratik devrimci damarını temsil eden, ülkenin bağımsızlığını savunan, ülkenin kaynaklarının yağma edilmesine karşı çıkan, ülkenin emekçilerinin, üretenlerinin, aydınlarının, gençlerinin iktidarını savunan ve insanlık ideallerini ülkesinin kurtuluşuyla, vatanının bağımsızlığıyla birleştiren çok büyük, çok namuslu, çok dürüst, çok ahlaklı ve son nefesine kadar da bu ideallerden taviz vermeyen, ailelerini, sevdiklerini, neleri varsa bu hayata dair hepsini bu mücadeleye feda etmiş, çok namuslu, çok büyük bir tecrübenin,
çok büyük bir mücadelenin, çok büyük bir iradenin temsilcisiydi Mehmet Bedri Gültekin. Tıpkı Hasan Yalçın gibi. Ee, bizim esas olarak Mehmet Bedri Gültekin'in ismiyle sadece bizim kişisel anılarımızdan e, süzülüp gelen bir isim değil o. O bu devrimci damarın, bu Anadolu'nun ücra köşelerinden kalkıp gelip o Anadolu'nun binlerce yıllık zulme, isyan geleneğini üniversitelere, fabrikalara, tarlalara taşıyan o pırıl pırıl namuslu gençlerinin de öyküsüdür aynı zamanda. Evet, Ee, evet. Mehmet Bedri Doğru. Gültekin şahsında ülkemizin bağımsızlığı ve gerçekten demokratik bir ülke olması yolunda canlarını, hayatlarını, ömürlerini veren tüm devrimci gençlerini, tüm devrimci mücadele insanlarını saygıyla, hürmetle ve devrimci duygularımla anıyorum. Onların bayrakları, onların mücadelesi güçlenerek, onlar çok büyük bir zafer kazanan bir kuşaktır. Tıpkı Mustafa Evet. Kemal gibi, tıpkı onlardan öncekiler gibi. Mehmet Bedri Gültekin o büyük zaferin bir neferiydi. Zafer en çok bu kuşağa, bu insanlara yakışıyor. Onlara yakışan bir zafer önümüzdedir. Bunu da çok iyi biliyor. Onlar bu zaferi yaşayarak öldüler aslında. Evet. Hayatlarında Tabii. hayatlarında bunu başardılar. Sistemin hiçbir tuzağına düşmeden yüreklerine, vicdanlarına, Türkiye'nin emekçi halkına, insanlığın onuruna, insanlığın altın kalbine güvendiler. Onun yolunda mücadele ettiler ve en büyük zaferi kazandılar. Mehmet Bedri Gültekin, Hasan Yalçın ve gibi aramızda şu an olmayan, yarın olacak olan tüm devrimcilere, tüm ülkemizin ve insanlığın kurtuluşu için savaşacak olanlara, bu büyük zaferin yolunda gidenlere buradan hürmetlerimi ve devrimci selamlarımı tekrar tekrar iletiyorum. Tüm arkadaşlarım, tüm partim, dünyanın her yerinde bizim gibi olabilen, Mehmet Bedri gibi olabilen tüm insanlar adına bunu sizin huzurlarınızda tekrar ileteyim Ayça Hanım. Teşekkürler. Şimdi bende de vefatından sonra işte aldığım yine sizin partiniz aracılığıyla Mehmet Bedri Gültekin Mamak cezaevinden Evet. eşine ve çocuğuna mektuplar. Bilmiyorum tam ışık yansıyorsa gözükmüyordur ama şöyle göstermeye çalışıyorum. Ha şöyle göstereyim pardon. Evet şu anda gözüktü galiba. Evet tabii bu arada işte 81-84 dönemini anlatıyor. Kısaca şöyle değineceğim ben. Yani eşine ve eşi Zülfiye Gültekin ve oğlu Ahmet Kerim Gültekin'e yazdığı mektuplardan oluşuyor. Ben tabii vefatından sonra bir şekilde almıştım bu kitabı, okudum. Yani, o kadar samimi mektuplar ki tam bir insan olarak yani bir insan psikolojisini o dönemin yansıtmış hapishaneden. Tabii o zamanlar mektuplaşmalar çok önemliydi. Başka iletişim aracı yoktu. Yani kiminden haber alıyor, işsizmiş, şöyle olmuş, şöyle olmuş. Yani çok sıradan halktan gelen bir insan gibi mektuplar yazmış. Bu arada tabii eşine ve çocuğuna da tabii selamlarımızı iletiyoruz. Aileleri de böyle insanların onlarla beraber adeta aynı yolu yürüyorlar ve aynı sıkıntıları çekiyorlar. Onlar da büyük fedakarlık yapmışlardır. Bir bu var. Bir de Yıldırım Koç'un yine Kemalist Devrim kitabında ön sözü yazmış Mehmet Bedri Gültekin. Kısa bir şey okuyacağım buradan müsaade ederseniz. Atatürk ve sosyalizm çalışmasıyla yaptığımız bu gerçeğin sosyalistler tarafından anlaşılmasında ve mücadelemizde büyük bir artı olarak değerlendirilmesinde bir adım daha ileri gitmektir diyor. Yıldırım Koç arkadaşımız okuyacağınız bu çalışmasıyla bu gerçeğin bilince çıkarılmasında önemli bir görevi yerine getirmiştir diyor. Ön sözünü yazmış burada Mehmet Bedri Gültekin. Bana kalırsa bu insanlar bayraklarını dürüst yaşayarak ve ilkeli davranarak bir sonraki kuşağa devretmiş onurlu insanlar. Bu şekilde ben bitirmek istiyorum ve Sayın Mehmet Bedri Gültekin yine ölümünün 3. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Evet, şimdi çok konumuz var Gürkan Bey. Sizin bir protesto eyleminiz olmuştu. Ben oradan bazı başlıklar aldım ama
Tabii öyle çok şey dahil ki ona. Yani bu çalışma yaşamından, iş cinayetlerinden tutun, işte muhalefetin beceriksizliğinden, Türkiye'nin ne hale geldiğinden bahsediyorsunuz. Öncelikle ben tabii müsaade ederseniz muhalefetten girmek istiyorum. Çünkü bugün Türkiye'de yaşananların en büyük sorumlusu doğru dürüst bir meclisteki muhalefeti özellikle söylüyorum. Çünkü onlar yetkililer. Doğru dürüst bir muhalefetin olamaması ve çeyrek asıra yaklaştık. Bu iktidar hala yerinde. Siz bu durumu nasıl değiştirmeyi düşünüyorsunuz? Yani daha çok halkı bilinçlendirerek mi? Bu arada tabii muhalefeti de değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü hakikaten sizin mitingde söylediğiniz gibi adeta iktidarla aynı hedefleri var. Yani NATO olsun, Amerika olsun, Avrupa Birliği olsun benzer hedefleri var. Buyurun efendim, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi birincisi Türkiye'nin önünde işte bugün 6. filo eylemlerinden yine bahsettik. 16 Şubat'tan Kanlıpazar'dan. O günlerden bugüne 1940'lardan bugüne Türkiye'nin en önemli sorunu, en önemli başat meselesi emperyalizmdir. Yani Batı bloğu, Atlantik Paktı Türkiye'nin bugüne kadar iktidarlarının her ne kadar adı sanı değişse de yaşadığı her sorunda halkının yoksullaştığı, halkının kanının aktığı, ülke bütünlüğünden tutun ekonomik duruma kadar her şeyde dünyayı yine ezip sömüren, dünyayı yüzyıllardır kana bulayan hatta yani geçtiğimiz yüzyıldan da itibaren söylemek gerekirse bu kapitalist emperyalist sistemin boyunduruğudur bunların nedeni. Şimdi muhalefet dediğimiz şey kendine muhalefet diyen siyasi yapılar, halk örgütlenmeleri, artık kitle örgütleri ne diyorsak diyelim, emperyalizm çağında Türkiye gibi bir ülkede mevcudiyetini emperyalizme karşı savaşarak sağlamış bir cumhuriyette emperyalizm olgusunu göz ardı ederek, emperyalizme karşı konumlanmayarak, emperyalizmi görmezden gelerek bir kere hiçbir muhalefet yapılamaz. Tayyip Erdoğan'ları bu iktidara Hikmet Yar'ın dizinin dibinden kimler getirdi? George Bush'lar getirdi. Henüz hiçbir siyasi şeyi yokken, hatta siyasi yasaklıyken Beyaz Saray'da konuk etti. Hatırlayın. Türk ordusunu 2002'de Abramovich'e şikayet etti. Mektuplar yazdı Tayyip Erdoğan. Kendi memleketinin ordusu. Önümden çekin, iktidar yolunu bana açın diye. Yine meşruiyet dilendi oralardan, istedi. Şimdi sırf Tayyip Erdoğan'ı devireceğim, Tayyip Erdoğan'a karşı mücadele edeceğim ve AKP'den iktidarı alacağım diyen bir yapının sırf tek motivasyonu, tek konumlanışı bu olan bir yapının bile bu gerçeği göz ardı etmesi imkansızdır. Ve bizim muhalefetimizde, ana muhalefetimizde, CHP yönetiminde, CHP tabanı vatansever, yurtsever, Atatürk'ün ilkelerine bağlı, Cumhuriyet devrimlerine bağlı bir kitledir ama yıllar içerisinde sosyal demokrasi adı verilerek, onun da adı değiştirildi biliyorsunuz. CHP'yi Atatürkçü Kemalist, Cumhuriyet devrimini savunan, istiklali tamı isteyen ülkesi için bir parti olmaktan çıkarıp adına sosyal demokrasi dedikleri yine emperyalizmin aslında uzantısı olan bir ideolojik yapıyı CHP'de egemen kılmaya çalıştılar ve bugün CHP yönetimi anlamında CHP tabanı her ne kadar bunun zıttı da olsa hepsi biz yıllardır CHP tabanını biliyoruz. Eşimiz, dostumuz, arkadaşımız bir sürü bu ülkenin önemli, birikimli, aydınlık yüzüdür onlar. Ama CHP yönetimleri yıllardır ülke talan edilirken, satılırken, Cumhuriyet devrimleri yıkılırken, Cumhuriyet Kalesi'nin bekçiliğini bile yapamamıştır. Ne olmuştur sonuçta bugün Türkiye mafya tarikat düzeninin tarihinde hiç olmadığı kadar emperyalist kapitalist sisteme bağımlı, mafyanın tarikatın at koşturduğu bir ülkede bu emperyalizm gerçeğine hala bırakın tavır almayı, işte içerisinden NATO'ya raporlar sunan, NATO'culuk yapan, neredeyse tüm yönetim kademesi, Washington'a, Brüksel'e, Türkiye'nin sorunlarının kaynağı olan yerlere. Yani hangi taşı, burada tek tek tartışabiliriz.
Hangi taşı kaldırırsanız altından bu emperyalist kapitalist sistem ve onun işte ABD, AB emperyalizmi çıkmaktadır. Ve bunu halk da çok iyi bilmektedir. Tüm Türkiye toplumu da bunu bilmektedir. Hatırlayın, AKP'nin geldiği o 3 Mart tezkeresi yıllarında sürekli anketler, kamuoyu yoklamaları yapılıyordu ve Türk toplumunda Amerikan karşıtlığının %90'lar civarında olduğunu söylüyorlardı ve bu Amerikan karşıtlığının ortadan kaldırılması yönünde partilere talimatlar veriliyordu yine Amerika tarafından. En başta da o dönemin iktidar, hala da iktidar bloğunu oluşturan AKP'ye. Şimdi daha bir sürü tabii genişletebiliriz. Çok yoğun bir sicil bu. Çok kalabalık bir sicil. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden Türkiye'nin sorunlarına, Türkiye'nin meselelerine dair emperyalizm cephesine karşı bir duruş, AKP'nin esas meşruiyet kaynağı. Bakın Barak ne diyor? Trump meşruiyet veriyor diyor. Tayyip Erdoğan'a. Meşruiyet verecek diyor. AKP ile aynı yerden meşruiyet isteyen bir muhalefet olamaz. Yani CHP hiç olamaz. Atatürk'ün partisi bu olamaz. Atatürk meşruiyetini milli mücadeleden halkıyla beraber, kanıyla, canıyla, boyunlarında idam fermanları, İngilizlerin, Fransızların fermanları, onların suikastlerini, onların saldırılarını, onların her türlü tacizini atlatarak gelmiş, saltanatı her şeyi reddederek, her türlü menfaati reddederek e, bağımsız, istiklali tam bir ülkeyi kurmuşlardır. Bu ülkenin, bu geçmişin partisi olmak, bu partinin bu geçmişe sahip olduğunu bilmek gerekmektedir. Bunu biz biliyoruz ama bunu CHP yönetiminin bildiğini, gördüğünü zannetmiyorum. Bu bir konumlanış tabii ki. Bu ülkenin sadece ana muhalefetinin ana muhalefetine dair bir tespit değil. Bu ülkemizdeki diğer muhalefet kanalları için de geçerlidir. Yani bağımsızlıkçı partiler vardır. Ülkemizde sadece CHP tabanına sıkışıp kalmamıştır bu kitle tabii ki ama şunu görüyoruz. Mustafa Kemal'i anlamadıklarını görüyoruz. Türkiye'nin gerçeklerini anlamadıklarını görüyoruz. Altı oku parçaladıklarını görüyoruz. Bu çok tehlikelidir. Altı ok Mustafa Kemal'in hülyalarından ortaya çıkmamıştır. Altı ok bir milletin Mustafa Kemal öncülüğünde milli mücadele döneminden 1908'lerden gelen binlerce yıllık bir tecrübenin aslında bu anlamda bir mücadelenin halkın iktidarı ele almasının, feodal ilişkileri parçalamasının, gericilikle mücadele etmesinin, emperyalizmle mücadele etmesinin somut koşullarında ortaya çıkmış devrimci bir programdır. Bunu kimse bunun üstünden atlayamaz bu topraklarda. Bunu herkesin çok iyi bilmesi lazım. Bugün her halk hareketinde sürekli vurguluyoruz. Her halk hareketinde Atatürk'lü Türk bayraklarıyla gencinden yaşlısına, sağcısından solcusuna meydana çıkan bu milletin genetiğindedir bu gerçeklik. Bu ülkenin gerçeğidir, maddi gerçeğidir. Ama buna karşı duran ne muhalefet ne iktidar eninde sonunda yıkılacaktır. Biz ne diyoruz? Bizim yıllardır temel sloganlarımızdan biri şudur. Bu topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez. Bizim tarihimiz bunun tarihidir. Mustafa Kemal niye yenilmez? Çünkü Mustafa Kemal bizi yok etmek isteyen emperyalizme karşı savaşmıştır. Bizi boğmak isteyen kapitalizme karşı savaşmıştır. Bunu belirtmiştir. Halkçıdır, devletçidir, kamucudur. Bu devletçilik öyle bir avuç bezirganın hükümranlığı değil, milletin egemenliğidir. Milletin egemenliğine, milletin azim ve kararına dayandırmıştır o yüzden tüm yaptıklarını. Bizim nesnelliğimiz millettir, halktır. Biz o yüzden bu ülkenin emekçilerinin madenlerde ölmemesi, insanca koşullarda yaşaması, yoksulluk kıskacında yok olmaması için mücadele ediyoruz. Bizim bu tarihsel devrimci programı bugün alıp emekçilerin merkezinde olduğu, emekçilerin yararına
Hı hı. Bir avuç tefeci bezirganın değil, emekçilerin yararına bir Tabii. program ve siyasetle savunmamızın nedeni de işte bu tarihsel konumlanmada kaynaklanmalıdır, Hı. kaynaklanmaktadır. Bunu da bu vesileyle tekrar vurgulamış olayım. Muhalefetin, böyle bir muhalefet anlayışının Türkiye'de sandıkta da, bakın sandıkta birinci parti olabilirsiniz. Ama devrimci olacaksınız. Mustafa Kemal gibi. Tabii. Devrimci olacaksınız. Halkın size verdiği oyları gidip 3-5 tane devşirme zübüye teslim ederseniz, onlar da böyle bugün burada yarın orada menfaatleri doğrultusunda, çıkarları doğrultusunda hareket ederek e, terk edip giderler. Siz de arkalarında küfür etmekle kalırsınız. Evet, Bunun, Gürkan Bey, şunu da lütfen, doğru. çok özür diliyorum, şunu da Doğru. vurgulamak lazım, yarım kalmasın. Devrimci olmaktan kastımız da şudur: bu mafya tarikat düzenini, bu kapitalist emperyalist sistemin boyunduruğunun kalkmasını savunacaksınız. Bir düzen değişikliği talep edeceksiniz. Halkın talebi budur. Tabii. Yani siz devrimci olmadan altı oku savunamazsınız. Yıllarca işte bekçisiz, bekçisiz dediniz. Bekçilik de yapamadınız. Çünkü devrimci değildiniz. O yüzden Evet. Türkiye'deki Türk halkının taleplerini, tarihsel mirasını sahiplenebilecek bir mücadele tarzını ve gereğini bulunduran en temel özellik devrimciliktir. Devrimci Evet. olmayan, düzen değiştirme talebinde olmayan hiçbir ne muhalefet anlayışı olabilir, ne de cumhuriyetçilik olabilir, ne de Atatürkçülük olabilir. Kusura bakmayın, biraz Evet. uzattım. Yok yok. Tabii tabii. Şimdi Gürkan Bey, şöyle bir tablo görüyoruz. Partiler dönüşüm geçiriyor gibi. Mesela CHP DEM Parti'ye dönüştü gibi. Yani herkes herkese benziyor. Mecliste mesela bir BOP masası kuruluyor. Büyük Orta Doğu Projesi masası belli yani. Herkes farklı bir siyasi parti gibi görürse de aynı yere oturuyor. Örneğin ne bileyim Finlandiya NATO'ya girsin mi diye bir oylama yapılıyor. Hepsi onaylıyor. Yani bir tane itiraz bile yok. Ki NATO'nun genişlemesi nedeniyle Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Şimdi aynı şeyi yapacaklarsa emperyalizm onları muhalefetmiş gibi mecliste tutar. İçlerine de DEM partileri sokar. Bu işi yürütür. Tek adamla yürütür. O zaman farkınız ne? Şimdi ilginç bir şey daha var. Mesela siz az önce tabii Atatürkçülük dedik, Kemalizm dedik. Sosyalist partiler Kemalizmi savunuyor ki normali budur. Gerçekçilik budur. Veya merkez sağdan, eskiden merkez sağda siyaset yapmış insanlar, işte bizim gazetelerimizde de yazılarına yer verdiğimiz işte Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu veya Adalet Parti Genel Başkanı Vecdet Öz, Rıfat Serdaroğlu ve Vecdet Öz. Merkez sağdan gelmişler. Ya bunlar koyu Atatürkçüler. Yani altı oku savunuyorlar. CHP ne yapıyor? CHP kendi içerisinde bir ara okları atmaya çalıştı. Okları atmaya çalıştı ve sosyal demokrasiyi benimsediğini söylüyor. Yani altı ok Atatürk ilkelerine vurgu yok. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde milliyetçilik ilkesi tartışıldı. Yani bazı ilkeler tartışıldı zaten. Bazı şeyleri atalım dediler. Oklardan üçünü atalım dediler hatta. Şimdi böyle olunca insanlar şunu görüyor. Türkiye'de herkes Atatürkçülüğe kayıyor aslında. Gençler, kadınlar, çocuklar, herkes Atatürk'ün değerini anladı. Bu iktidar da daha çok anladı. Öyle olunca nerede bir Atatürkçü var ona sarılma gereği duyuyorlar. Yani bu ben size şunu sormak istiyorum. Yani hakikaten bu bir siyasi körlük mü? Yoksa bir şeyler bu insanlara karşı kullanılıyor mu ki parti değiştiren milletvekilleri oldu. Yani önüne bir dosya koyuyorlar. Adamın şirketi var, parti değiştiriyor. Yani neler oluyor sizce? Bu ideolojik kirlilik nedir? Buyurun efendim. Siz herhangi bir siyasi partinin, bir sürü siyasi parti var biliyorsunuz. Bazılarını beğeniriz, beğenmeyiz. Kendilerine göre ideolojik şeyleri var. Ne denir ona? Çerçeveleri var, özleri var veya. Ama şimdi bu düzen partisi dediğimiz partilerin, yani bu sadece muhalefeti, sağı solu yok bunun. E, Bu düzen partilerinin hepsinin, şimdi mesela biz bunları aslında kolay anlatmak için şöyle şeyler söyleriz. Bir partinin programını açın. O partinin programında Amerika bizim stratejik müttefikimizdir diyorsa bu parti düzen partisidir.
Evet. NATO politikalarını savunuyorsa bu parti düzen partisidir. Türkiye'nin çıkarının NATO'da olduğunu söylüyorsa bu parti düzen partisidir. Serbest piyasacılığı savunuyorsa bu parti düzen partisidir. Bakın radikal İslamcısından etnik milliyetçiliğine, bölücülüğüne kadar birçok partinin program ve tüzüğü bunlarla doludur. Partiye Evet. bakarsınız Türkçü, Turancı bilmem ne der. Bağımsızlıkçılıktan, milliyetçilikten bahseder. Şunu yap. Sadece bu mesela şu an milliyetçilik kavramı böyle APO meselesi üstünden konuşuluyor. O çok yanlış aslında. Yani terör masası üzerinden sadece konuşuluyor. Yani bu terörün dünyadaki aynı zamanda ülkemizdeki kaynağı nedir? Ona karşı duruş sergileyemeyen bir milliyetçilik olmaz. Nedir? Biz böyle özetleyelim, böyle anlatmış olalım. Gerisini de artık daha çok sıralayacak şey var ama bu Tabii. partilerin esas olarak sağcısı, solcusu yok. Bu partilerin düzen partisi olanlar var, düzen partisi olmayanlar veya olmamaya çalışanlar var. O yüzden buradan tekrar bizi dinleyen herkese, tüm halkımıza şunu tekrar söylemek istiyoruz. Bu ülke ne çektiyse Amerikan işbirlikçiliğinden, bunu yapan iktidarlardan ve siyasi yapılardan, NATO projelerinde yer alanlardan, NATO'ya Türk askerini jandarma yapmaya çalışanlardan, dünyanın en büyük terörist örgütüne yapılanmasına, serbest piyasacılıktan, bakın o serbest piyasacılık göçük altında, selde, insani olmayan koşullarda, yoksullukla bizi giderek artan bir yoksullukla, giderek artan bir geleceksizlikle bizi sömürmeye, karını arttırmaya, bizim nehirlerimize siyanür doldurdu bu serbest piyasacılık. Anadolu'nun o güzel nehirine, ırmağın akışına ölürüm diyenler de işte o programında serbest piyasacılık olanların ırmağın akışına değil, en azından bahsettikleri ırmağın Fırat ırmağı nehri olmadığını, Mississippi olduğunu gördük bunların. Bunların hangi ırmağa öldüklerini de gördük. O yüzden millilik, bakın milliyetçiliğin de ötesinde millilik, öyle Türkiye gibi bir ülkede öyle oturup ülkemizdeki çeşitli etnik gruplara karşı yapılacak bir şey değildir. Kürt'e karşı milliyetçilik Amerikan milliyetçiliğidir. Burada Alevi'ye karşı mezhepçilik Amerikan Müslümanlığıdır. Bu sistemdir. Bu sistemin devamıdır. Programına NATO'yu yazan, ondan sonra serbest piyasacılığı koyan, Avrupa Birliği'ni koyan, AB ile stratejik ortaklığı kuran tüm partilerin hepsi aynıdır. Sadece bize tezahürleri, bize görüntüleri farklı görünebilir. Ama açın bakın programlarını üst üste koyun. Söylemine bir kere bakın şu çok önemli. Özellikle son yıllarda siyasete de damgasını vuran bir şeydir bu. AKP'den örnek vereceğim. AKP'nin her dönem söylemi değişmiştir. Tayyip Erdoğan bir dönem onlarca yerde ben Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım, bu görevi yerine getiriyorum demiştir. Milliyetçiliğe ayaklar altına alıyorum demiştir. Türk ordusunu yok etmeye çalışmıştır. Sonra en büyük millici olmuştur. Sonra en büyük, hep bunlar söylemdedir bakın. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de ne domuz bağı ne kandil dağı diyenlerin neler yaptığını gördük değil mi? Gördük tabii. Evet, bu devşirme siyasetinin de yani CHP'de aslında gördüğümüz devşirme siyasetinin başka bir versiyonu da budur aslında. Bu siyaseti yapanların, tepemize oturtulanların, özellikle Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber oluşan yapı, bu topraktan, bu tohumdan bunlar yeşermektedir. Bunlar çıkmaktadır. Bu zehirli otlar çıkmaktadır. Türk halkının bilincini, zihnini bulandırmaya çalışan, bir bütünlüğünü bozmaya çalışan ve buradan da kendi kişisel menfaatlerini emperyalistlerin menfaatleriyle birleştiren, kimisi Müslümanlık adı altında, kimisi Kürt halkını kullanarak, kimisi işte Alevileri, bilmem neleri, farklı mezhepleri, şunları bunları savunduğunu iddia ederek, kimisi Atatürkçülüğü kullanarak, hepsi aynı gemideler bunların. Bunların hepsinin programı, tüzüğü, mayası aynıdır. Bunlar bu bizim
esas düşmanımız olan bu emperyalist kapitalist sistemin Türkiye içerisindeki aktörleridir. Aktör. Bakın bugün senaryosunu Tom Barak'ın yazdığı ya da Amerikan emperyalizminin yazdığı, Tom Barak'ın da yönettiği bu tiyatronun da oyuncularıdır hepsi. Bakın bu masa nasıl çıkıyor hepsinin gerçek rolleri ortaya böyle durumlarda. Siz NATO oylamasından örnek verdiniz, Finlandiya'da. Aynısını işte bu terör masasında da gördük. Yani Türkiye'ye karşı Ergenekon kumpasında da gördük. Değil mi? Tabii tabii. Evet, Hukuka evet. güvenin, hukuka güvenmeye devam edin dediler. Ondan sonra kimileri müdahil oldu. Orada hemen sıraya girdiler. Oradaki bazı isimler üzerinden yaratılan spekülasyonlarla hatta bunun bayraktarlığını yaptılar. Yetmez ama evetçiler biliyorsunuz bunun Tabii. Tabii. yaptı. Evet. Günlere gelindi. Bugünlerde de Türkiye'nin çok daha yakıcı acil sorunları karşısında feveran eden güya ama aynı yoldan, aynı Batı yolundan, NATO yolundan devam eden partileri ve siyasi yapıları görüyoruz. Yani bunların turnusol kağıdı budur. Bunların hiç kimsenin sözlerine, hiçbir siyasi partinin sözlerine ondan sonra belli dönemlerde aldıkları tavırlara bakmaktan ziyade meselenin esasına, özüne bakmak. Programı nedir? Tarihi saflaşmanın hangi yerinde durmaktadır? Yoksa sağcı, solcu falan bu gibi etiketlere de bakılmaması gerektiğini açıkçası düşünüyoruz. Tabii, doğru. Şimdi Gürkan Bey, güzel bir yerden girdiniz. Özellikle yargı olayına geleceğim. Bu Akın Gürlek olayları var. Akın Gürlek olayları diyorum çünkü pek çok soruşturması var Akın Gürlek'in ve bunların siyasi dava olduğu gerçeği var aslında. Belediyeler davasından tutun da, yani biz belediyelerle ilgili yolsuzluklar araştırmasını demiyoruz. Araştırsın ama AKP'li belediyelerle ilgili onlarca, yüzlerce iddialar ortalarda dolanırken onlara dokunmayacaksınız. Diğer tarafa sadece siyasi nedenlerle operasyon yapılacak. Elbette tarafsız bir yargı olmalı ki bunu doğru şekilde yürüsün. Bir. İkincisi, sadece belediyeler değil, pek çok noktada artık emir komuta zinciriyle yargının çalışına dair ortada somut şeyler var, göstergeler var. Bu insana karşı da davalar açıldı ve Akın Gürlek bir anda Adalet Bakanı yapıldı. İşte bugün Yarsav eski başkanı Ömer Faruk Eminaoğlu bu kararın iptali için, Adalet Bakanı olarak atanmasını iptal için Danıştay'a başvurdular. Ankara Barosu'ndaki bazı avukatlarla beraber. Bakalım neler olacak. Çünkü saygın hukukçular var yine de bu ülkede. Tabii ki yargıda çok saygın hukukçularımız var. Ama yönetim tıpkı şey gibi, meclis yönetimleri gibi üst kademeyi ele geçiriyorlar bunlar. Kritik noktalar işte HSK'sından yani barosuna kadar mücadele ettiler içeriden. İkinci bir baro peydahladılar mesela. İkinci bir baro peydahladılar. Şimdi öyle şeyler var ki yani hukuk direniyor aslında. Hukuk direniyor. Belki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek şekilde direniyor. Ama içeride ayrı bir mücadele var yine de. Şimdi bu hem İçişleri Bakanı değişti hem Adalet Bakanı değişti. Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii bu arada iktidar kaldığı müddetçe bu insanlara dokunulamayacaktır. Yanlış işi yapsalar bile, doğru ya da yanlış bilemiyoruz ama yapsalar bile dokunulamayacaktır. İktidar şemsiyesi altındalar. Nasıl görüyorsunuz bu gelişmeleri? Yani yargı tabii iki gece yarısı kararnamesiyle iki bürokrat hangi sıfatla? Şimdi mesela şu bürokratların, bu atanan İçişleri Bakanımızın ve Adalet Bakanı'nın şeyine bir bakalım. Yani Mustafa Çiftçi. Yani bunları bakan yapacak özellikleri nelerdir diye baktığımızda Akın Gürlek'in Türkiye'de hukukun bir anlamda özelleştirmesini, yani Tayyip Erdoğan'ın hukukunun uygulanmasına, bir telefonla bir siyasi parti genel başkanlarının, ondan sonra askerlerin, emekli askerlerin, belediye başkanlarının, herkesin alınabildiği, burada da ölçütün suç işleme, suç cürümü olmadığı, bak yani açıkça Akın Gürlek projesi şunu göstermektedir Türkiye'ye: bu bir iktidar sopasıdır. Burada iktidarın yaptıkları, burada meşruluk zemini bir şeyi iktidarın yapıp yapmamasıdır. Bir şeyi iktidar ve ona bağlı unsurlar yapıyorsa bu suç değildir. Bunu başkaları yapıyorsa ki onlar tabii ki yargılanacak.
Tabii ki topluma karşı işlenen suçlar başta olmak üzere tüm suçların hukuk çerçevesinde değerlendirilmesini hepimiz isteriz. Mücadelemiz bu yönde. Ama burada mesele hukuk diye gösterilen şeyin hukuku çiğnemesi, Cumhuriyet hukukunu, toplumu bir arada tutan en temel dayanaklardan birinin yok edilmesi. Bunun bir iktidar sopası olarak daha her dönem iktidarlar hukuku yönlendirmeye, baskı altına almaya çalışırlar. Ama bu dönem yaşadığımız şey nedir? Gün yüzüne çıkmış o kadar pisliğin, o kadar suçun, o kadar toplumu tehdit eden işin arasında tamamıyla meselenin Türkiye'nin güvenlik güçlerinin, hukuk sisteminin, iktidarın çıkarlarını korumak dışında bir şey yapmadığıdır. Gidip kara paracıların kanallarını ziyaret eden, onların açılışlarına katılan bir hukuk adamından bahsediyoruz. Tırnak içinde hukuk adamı. Şimdi bu adamın bu göreve gelmesinde, bu zatın bu göreve gelmesindeki başlıca özellikleri bu. Gelelim Mustafa Çiftçi'ye. Mustafa Çiftçi yıllarca bu ülkede valilikler, idari görevler yapmış birisi. Açıyoruz Mustafa Çiftçi'nin çok son derecede aktif kullanıyor sosyal medya hesabını. Ağzına ne Cumhuriyet'i almış, ne Atatürk'ü almış, ne 19 Mayıs'ı almış, ne 30 Ağustos'u almış. Çanakkale Zaferi'ne dair bile bir şey yok. Ama TÜGVA var, Erzurum Kongre binasını yıkma var, yıkmaya çalışma var. Şeyh Said var, Menderes var. Tabii. Kürek var, Necip Fazıl Kısakürek var. Hı hı. Gericilik var. Yani iktidarın hoşuna gidecek şeyler var değil mi? İktidarın hoşuna gidecek var. şeyler var. İskilipli Atıf var. Ya milli mücadele düşmanlığı bu. Bunun adını koyalım. Milli mücadele döneminin ve o dönemden başlayarak Cumhuriyet'in hiçbir değeriyle barışmamış bir kişi, bunun karşısında yer alan bir zat geliyor Türkiye'de İçişleri Bakanı oluyor. İşte yani buradan da yola çıkarak şunu görmek, tekrar vurgulamak lazım. Bu ülkenin birliği, bu ülkenin bütünlüğü Cumhuriyet devrimiyle sağlandı. Yani bunu anlamak, kavramak, kabul etmek için Atatürkçü olmanıza, Cumhuriyetçi olmanıza gerek yok. Bunu muhakkak ki nasıl 90'lardan beri, 80'lerden beri batılı emperyalistlerin aydınları ne diyor? Kemalizm öldü, Kemalizm bitti, Kemalizm yok olacaktır, yok olmalıdır. En son Barak Anadolu Ajansı'na ne dedi? Kemalizm illüzyondur dedi. Şimdi bunların hepsini birleştirip getirip İçişleri Bakanımızın profiliyle, bakanımızın söz icabı söylüyorum, İçişleri Bakanı'nın profiliyle birleştirdiğimizde ortaya ne çıkıyor? Cumhuriyet yıkıcılığının, aslında yıllardır gördüğümüz, defaatle gördüğümüz Cumhuriyet yıkıcılığının adı ne olursa olsun. Yani bunu dini sebeplerle boyayabilirler, etnik sebeplerle boyayabilirler, sosyalist işte belli literatürlerle bunu soslamaya çalışabilirler ama Cumhuriyet yıkıcılığını işte geldiği, birleştiği ve bu birleştikleri noktada da konumlandıkları noktada da işte laikliği ortadan kaldırarak ondan sonra bizi millet yapan, ulus yapan değerleri, kavramları, hukuku ortadan kaldırarak bize diyorlar ki biz milli bütünlük, milli dayanışma ve terörsüz Türkiye yapıyoruz diyorlar. Şimdi terörsüz Türkiye'yi milli mücadele düşmanları mı yapacak? Milli mücadeleyle kavgalı olanlar, tarikatçilerin, mezhepçilerin, bölücülerin, gericilerin peşinde dolananlar mı Türkiye'nin milli bütünlüğünü, kardeşliğini sağlayacak? Bakın yani izninizle bir şey daha aktarmak istiyorum. Bu Ramazan etkinlikleri çerçevesinde muhakkak siz de biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanımız, adı Milli Eğitim ne yazık ki, Bakanımız Ramazan etkinliği çerçevesinde bir tür işte hukuki böyle tuhaf da bir isim vermişler. Uygulamalardan bahseden bir şey yayınladı. Şey diyorum çünkü hakikaten ucube bir şey bu. 4 yaşında 5 yaşında çocukların cuma namazına götürülmesi, iftar etkinlikleri düzenlenmesi gibi çok inançlı, inanç özgürlüğünün bireysel olarak yaşandığı, yaşanması gerektiği
bir ülkede, yıllarca bu şekilde bir arada durabilmiş bir ülkede, bir coğrafyada resmen bir nifak tohumunun bu Ramazan'ı da kullanarak Tabii kullanıyorlar. görüyoruz. Kullanıyorlar, evet. Doğru. Yani şimdi biz bunlardan mı öğreneceğiz milli beraberliği, milli bütünlüğü? Toplumu mezhepse mezhep, etnik ayrılıksa etnik ayrılık. Yani bunlar bölünebilir, parçalanabilir. Bunlar ve bunların ağababaları eğitimsiz, işte sümüklü tarikat şeyhlerinin peşinden giden, Evet. ülkelerini Doğru. de bile satabilecek e, bir şekle, şemale sokulmaya çalışılan bir toplum, bir gençlik, bir çocukluktan başlayarak toplumu zehirlemeye ve böyle nifaklarla bu ülkede inançsız olan insanlar var. Bu ülkede farklı inançlardan olan insanlar var. Bu ülkede Tabii. inançlı olup da dini vecibelerini sadece kendi aile yaşantısında, özel yaşantısında yaşamak isteyenler var. Bu ülkede sizin 4-5 yaşındaki çocuklarınızı iftara şuraya buraya götürmesine mi kaldı bu ülkenin vatandaşları? Bu ülkenin Müslümanlarına sesleniyorum en başta. Bu ülkede bu Milli Eğitim Bakanı'nın ortaya attığı, yapmaya çalıştığı, Milli Eğitim Bakanı eliyle ortaya atılan şey hem bizim yasalarımıza aykırıdır ama burada zaten yasa, anayasa, şu bu bunların hiçbiri umurunda değildi. Bunların hukuksuzlukla işte Akın Gürlek'ten başlayarak anlattığımız şey budur. Ortadan hukuku kaldırdığınız zaman hiçbir şey kalmıyor ve bu kalınmayan ortamda da işte böyle toplumu bölen, toplumu bir arada, Türkiye toplumunu, Türk toplumunu, Türk milletini bir arada tutan en önemli unsurlardan biri laikliktir. Bu Tabii. laikliğe saldırıdır. Bu Tombarak'ın talimatıdır. Bakın. Yani bunu bir şey olarak kullanıyorum. Sembol olarak ama özü de böyledir bu işin. Bu Tombarak'ın talimatıdır. Ulus devletler yıkılmalı dedi Gürkan Bey. Şimdi Tom Barak ulus devletler yıkılmalı dedi. Onu ben ekleyeyim. Bir de bu insan Epstein dosyalarında bunun adı geçiyor. Yani böyle geçen bir paylaşım gördüm. Amerikalılar bile ya Türkiye temsilcisine niçin müdahale edilmiyor? Bu adamın diyorlar Epstein dosyalarında adı geçiyor. Hala nasıl bu insan görevli diye Amerikalılar şey yapıyor. Bizimkilerden ses yok. Yani meclisin ayağa kalkması lazım. Bu insan ulus devlet yıkılmalı diyor. Ondan sonra tekrardan yani padişahlık sistemini biraz iktidarı hoşuna gidecek şeyler söylüyor. Kullanabilmek için yani. Orta Doğu'yu şekillendirme görevi verilmiş buna. Şimdi bir de onu şey yapalım isterseniz. Ondan sonra hemen işçi haklarına geçeceğiz birazdan. Şimdi bu Epstein dosyaları dünyayı sarsıyor ve bizi ilgilendiren tarafı bizim ülkemizden de özellikle deprem bölgesinden çocukların kaçırıldığı endişesi var Gürkan Bey. Şimdi bir ülke kendi çocuklarını koruyamıyor. Yetişkin insan belki derdini anlatabilir, belki anlatamaz ama bir çocuk deprem bölgesinde sahipsiz kalan bir çocuk derdini nasıl anlatacak? Binlerce çocuk kaybolmuş. 100.000'in üzerinde çocuk kaybolmuş. Şimdi o deprem bölgesine 3 gün gidilmedi. Askerin bir anda müdahale etmesi izin verilmedi. Biz 9 gün sonra gittiğimizde anca asker gelmişti orada. Ertesi günü şey yaptılar hatta yerleştiler ettiler. Yani vardı asker ama iyice yerleştiler. Şeyi kurdular yani. Disiplini sağladılar. İnsanlara yardım götürüyorsunuz. Arabalara, konvoylara saldırılıyordu orada göçmenler tarafından. Yani o çocuklar kaçırılmıştır mutlaka tabii ki. Bunlara ne diyorsunuz? Yani hakikaten bu insan da burada büyükelçi ve bize aklı sıra akıl vermeye çalışıyor Tom Barak. Şimdi bu tabii ki ülkemizin çocuklarından bahsediyoruz. Ama sadece bu Türkiye'nin çocukları değildir. Yani bu çocukların dünyada kaçırılıp böyle bir yapının Elbette. vahşi ellerinde yok olması tamamıyla dünyanın neresinde olursanız olun büyük bir kabul edilemez bir şeydir ve buna karşı en sert duruşu gösterilmesi gerekmektedir. Ama Türkiye özelinde biz bu durumu değerlendirirsek bakın Türkiye'nin milli güvenlik Türkiye iktidarı tarafından AKP, MHP bloğu tarafından işte ortaya atılan milli güvenlik gerekçelerinin hepsi söylemden ibarettir. Depremde de gördük bunu. Bunların aklı fikri eskiden beri Amerika'nın en çok korktuğu Türkiye'deki unsur neydi? 90'lardan özellikle bugüne. Ordu. Eşref,
Eşref Bitlisleri neden katlettiler? Hüseyin Kıvrıkoğlu'na niye suikast düzenlediler? Niye biz 1000 yılın Tabii. meydan okuması diye bir şeyle karşılaştık? Şimdi bunları Tabii. göreceğiz. Bunlar işte depremde bile tezahür eden, aslında bu Türk ordusu bir halk ordusudur. Milli mücadelede kurulmuştur. Evet. Binlerce yıllık bir geleneğin aynı zamanda hem Orta Asya'da hem Anadolu geleneğinin bir devamıdır. Ve bu noktada da Türk ordusu gibi Cumhuriyet'le de özdeş bir halk ordusunun tasfiye edilmesi sürecinin bir parçasıdır bu. Bunların yoksa askeri vesayet bilmem ne dedikleri bu akılların hepsi bu Amerikan planının, emperyalist planın merkezinden çıkıp gelmektedir. İşte bu noktada yani milli güvenlik söz konusuysa, çocuklarımızı koruyacaksak, ülkemizi koruyacaksak, Türk ordusunun düşmanı olan, Türk ordusunu götürüp özel şirkete çeviren, Türkiye'nin silah ve mühimmat kaynaklarını özel şahıslara veren bu iktidar, bu anlayış bir numaralı milli güvenlik meselesidir. Ha, Epstein dosyalarına gelince de Epstein dosyaları emperyalist kapitalist sistemin görünen yüzüdür. Bize gösterilen yüzüdür. Buzdağının görünen parçasıdır sadece. Bakın böyle mütedeyyin, Müslüman, işte kul hakkı yemeyen insanların parayla, iktidarla tanıştıklarında, kapitalist sistemle entegre olduklarında değil mi? Hepsinin kokain partileri, şu partileri, bu partileri, Tabii. bu Tabii, pislikleri, bu bizim gördüğümüz kısmı bakın. Bu yabancılaşmanın, bu insanın kendine yabancılaşmasının sonu yok. Bu derinliğin, bu çukurun, bu pisliğin sonu yok. Bu pisliğin sonunu getirecek, bu pisliği ortadan kaldıracak seçenek toplumsal paylaşımda, toplumsal bir üretimde, toplumsal bir yönetimde. Biz o yüzden Cumhuriyet devriminin halkçı, devletçi, kamucu kazanımlarını savunuyoruz. Biz o yüzden sosyalizm diyoruz. Bu kadar pisliği sosyalizm temizler. Bu kadar pisliği halkın iktidarı temizler. Bu halk iktidarını bölmek için zaten tüm çabaları ve gayretleri ideolojik, siyasi söylemlerin temelinde de hep bu var. Laikliği ortadan kaldıralım, halk birbirinden ayrışsın, mezheplerle ayrışsın, dinlerle ayrışsın, yaşayış tarzlarıyla ayrışsın. Milliyetçiliği ortadan kaldıralım, Türk Kürt'e düşman olsun, Kürt Türkiye düşman olsun. Tabii. Düşmanlık yaratmak istiyorlar. Düşmanlık yaratmak istiyorlar. Cumhuriyeti Ama ortadan Türk halkı kaldıralım. düşman Cumhuriyeti olmaz ortadan kimse burada. kaldıralım. Evet. Evet. Cumhuriyeti ortadan kaldıralım. Akın Gürlek gibi adamlarla halkın tepesine sopa vura vura istediklerimizi yaptıralım. Bunların, bu gücün, bu erki ellerinden alıp halka veren, millete veren bizim ülkemizde Cumhuriyet devrimidir. O yüzden halkın ve sözde muhalefet partilerinin anlaması gereken, bilmesi gereken, o halkın taleplerini havuzlamak dışında yapmaları gereken bir görev de budur. Buna karşı durmaktır. Yoksa bu çürümüşlüğün, bu yozluğun sebebini ortaya koymadan, bunu net bir şekilde dile getirmeden sadece şahıslar üzerinden biz bu skandalları, bu çürümüşlüğü, bu lağımı ortaya koyarak hiçbir şey yapamayız. Bunun bir sistemli bir şey olduğunu, bunun bir avuç işte hem ülkemizde hem dünyada bu bir avuç kapitalist sömürücünün dünyaya bakışının, insana bakışının bu olduğunu bileceğiz. Bakın Zonguldak'ta işçi ölüyor. Açlıktan çocuklar bayılıyor okullarda. Bunlar bize Hazreti Ömer'in adaletinden bahsediyor. Öyle bir ikiyüzlülük sizce daha neleri yapabilir? İnsanlığa bir diş fırçası kadar faydası olmayan tarikat şeyhleri, sarıklılar, cübbeliler koca koca kentleri yönetiyor bugün bizim ülkemizde. Bunlara meşruiyet sağlayan, bunların önünü açan, bunların kimin açlıktan öldüğü, kimin yokluktan öldüğü, hangi çocuğun hangi enkazın altında kaldığı önemli değildir bunlar için. Bunlar deprem olduğunda biz buraya seneye nasıl rant yerleştiririz? Nasıl müteahhitlerimiz? Öyle yani Suriye'de savaş oluyor bakın. Irak'ta savaş oluyor. Bunlar utanmadan ne diyor çıkıyorlar? 1 milyon insan ölüyor orada.
Bunlar Irak'ta bina yapacağız, Irak'ta köprü yapacağız, Irak'ta yol yapacağız. Boş verin onları diyorlar. Böyle bir Evet, evet. insanlık olabilir mi? Ve ümmetten, Müslümanlıktan bahsediyorlar bunlar. Böyle bir Müslümanlık olabilir mi? Benzer sistem partilerinin hepsi böyle. Bakın 10 Mart şeyini hatırlayın, Suriye'deki Colani ile Abdi arasındaki. Alevileri katlediyordu orada HTŞ yamyamları. Bunlar Tabii, güne tabii, tokalaşarak objektiflere poz veriyorlardı. Daha tabii. sonra Amerika Halep'te şey yapınca birdenbire akıllarına Aleviler geldi. Alevileri ve bilmem YPG'lileri katlediyorlar diye yaygara yapmaya başladılar. İkiyüzlülüğün, yani bunu anlatabilecek hakikaten şey bulamıyoruz. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni Amerika ile taktik ortaklık. Sabah Tuncer söylüyor ya, bugün belki siz de rastlamışsınızdır. İşte taktik ortaklık. Amerika ne derse onu yapmak, Amerika'nın talimatları doğrultusunda hareket etmek, Alevinin kanını da, Kürdün kanını da, Arap'ın kanını da, Türk'ün kanını da bu coğrafyada, dünyada döken, içen, bununla beslenen sistemin kendisi Epstein'dir zaten. Şurada son 10 yılda 1 milyon insanı katlettiler. Dünyanın gözü önünde Ebu Garip'te insanlara tecavüz ettiler, parçaladılar. Netanyahu daha 2-3 ay önce İsrailli mahkumlara tecavüz eden ve bunların görüntülerini yayınlayan 6 tane güvenlik görevlisini aldı yanına, basın açıklaması yaptı. Yüzlerine de kar maskesi. Bu tecavüzlerin arkasında durdu bir devlet başkanı. Elindeki Evet. mahkumları. Bunların vahşiliğinin sonu yok. Bakın. Bunlarla masaya oturanların da vahşiliğinin sonu yok. O yüzden bu biraz da kuşa baka döndü bu iş. Yani sadece oraya odaklan. Bu bir sistem sorunudur. Bu sistemden bu yöneticiler, bu sistemden bu insan yapısı çıkar. İnsan demeyelim de hani bu yaratıklar çıkar bu sistemden. Bu sistemi ortadan kaldırmadıkça, bu sisteme karşı mücadele etmedikçe de bu insan müsveddelerine, bu insanlıktan nasibini almamışlara dünya katlanmaya devam edecektir. Evet. Devlet Şimdi tabii başkanı her şeyi yapmaya muktedir. Kendisine herhangi bir ahlaki, herhangi bir vicdani engel kendi içinde bulunmayan adamlar. Bunlar zevk için gidip avlanan, doğayı katleden, insan avı yapan, yani tek laflarıyla milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olan, dünyanın ve insanlık tarihinin gördüğü belki de en karanlık, en bozuk, en ilkel dönemlerden bugüne kadar en vahşi insan ruhuyla dünya uğraşmaktadır, ülkemiz de uğraşmaktadır. tabii. Şimdi çalışma hayatına geçmeden önce ben de birkaç cümle söyleyeyim o konuyla ilgili. Şimdi Gazze Barış Kurulu oluştu. Kim oluşturdu? Trump. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in soykırım ortağı. Bazı Müslüman ülkeler de, bizim de Dışişleri Bakanımız katıldı. Orada temsilcileri var. Müslüman ülkelerden tık yok. Tabii bu arada Gazze'nin yeniden inşası konusunda herkes herhalde müteahhitlerine iş verme çalışması içerisinde veya o bölgeden bir şey kapma çalışması içerisinde. Yani bilemiyoruz. Bir de böyle şeyler yaşanıyor. Dediğiniz gibi insanlık dışı. Bunların derdi orada ihale kapmak, iş kapmak veya iktidarda kalmak herhalde. Şimdi Gürkan Bey, maden faciasına gelelim. Şöyle, ben geçmişe bir hatırlatma yapmak istiyorum. 2014'te 301 madenci Suma'da ölmüştü. Bu tabii insanları şok etmişti. Ama ondan sonra iktidar o bölgeye ciddi bir müdahale yaptı. İşte madenci aileleri, tabii insanlar geçim sıkıntısı içerisinde, şartlarını düzeltmek yerine bir takım vaatlerle, şeylerle bir seçim dönemini atlattılar o bölgelerde de. İnsanlar zor durumda, çaresizler. Kadının eşi ölmüş, çocuğu kalmış vesaire. Çaresizlik içindeki insana her şeyi yaptırmaya çalışıyorlar daha doğrusu, veya yaptırabilirsiniz. Konuşanı da bastırıyorlar. Çünkü madenciye de bir tekme atmışlardı, biliyorsunuz. Evet. Şimdi yani ağlayan insana da tekme attılar orada. Şimdi bugün Zonguldak'ta yine aynı şey oldu. Bu sürekli oluyor. Bu iş güvenliği yok bu ülkede. Sadece madenlerde değil, hiçbir yerde yok. İnşaatlarda yok. Çocuk işçiler ölüyor. Sakat kalıyorlar. Kadınlar, işte siz protesto eyleminizde var. Kadınlar tacize uğrayabiliyor. Eşit işe eşit ücret almıyor.
iş yerinde mobbing olabiliyor. Yani çalışma yaşamı tam bir keşmekeş, denetimsiz, kaçak çalışan fabrikalarda yangın çıkıyor, işçiler ölüyor, bir sürü şey oluyor. Şimdi bunu komple siz yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir. İkincisi, tabii bu kaçak çalışan insan sayısı o kadar fazla ki, yani göç bir olgudur, sorun. Ben göçmenlere değil, göçü üreten sisteme kızarım en başta. Göçü üreten bu emperyalist sisteme kızarım. Ancak bu da bir vaka. Yani bu insanlar da kaçak çalıştılar, bir süre sonra yerleştiler vesaire. Bu sorun nasıl aşılabilir? Siz bu konuları çok yakından bilen bir siyasi partisiniz. Mesela siz iktidara gelseniz nereden başlarsınız? Bu sorunlar neden aşılamıyor? Nedir? Buyurun efendim. Şimdi birincisi, geçmişten bugüne özellikle AKP iktidarıyla beraber daha da artan bir şekilde işçi cinayetlerinin e, son derece yaygınlaştığı, genelleştiği ve bunun müsebbiplerine, sorumlularına da para cezası, işte patronlara para cezaları veriliyor. İnşaatlarda, güvenliksiz ortamlarda çalışan işçi 12. kattan aşağı düşüyor. Çeşitli, Tabii. bununla ilgili hiç yargılanan kimseyi duyuyor muyuz? Bunları dava açılan, yani CHP'li olsun, MHP'li olsun, AKP'li olsun, DEM Partili olsun, bir sürü müteahhitimiz var biliyorsunuz. Hiçbirisinin bu şekilde gündeme geldiğini görmüyoruz. İş cinayetleri bağlamında, ki sadece geçen yıl 146 işçi can verdi. Tespit edilen iş cinayetleri kapsamında da sağlıksız çalışma koşullarında ömürlerinden kat kat ömür giden işçileri de saymıyoruz buna. Yani işte temel conta işçisi 500, neredeyse 500 gün olacak direnişteler. Yazın havasız, kışın ısıtmasız, kimyasal maddeler içerisinde, çocuklarına da eve gidince çocuklarına da zehirlerini bulaştıran bir şekilde çalışmaya zorlanıyorlar. Buna karşı çıkıyor bu işçiler. Bu işçilerin hak arama mücadeleleri bu duruma gelmiş durumda. İnsanca maaş istiyorlar bunun karşılığında. Yine alamıyorlar. Grev hakları engelleniyor. Jandarma geliyor, asker geliyor, polis geliyor. Neyi getiriyorlarsa, Polonez işçilerinde de gördük, her yerde gördüğümüz gibi. Geliyor, patronla beraber grev kırıcılığı yapıyor. Hukuku işletmiyor. Hukuka karşı güvenlik güçleri patronların yanında yer alıyor. Şimdi böyle bir düzen sürdürülebilir mi? Böyle bir ülke kalkınabilir mi? Hele ki bu ülke Türkiye ise. Türkiye'nin petrol yatakları, doğal zenginlikleri, şunları bunları yok. Türkiye diye binmişler bunlar halkın sırtına. Vergiler, 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 vergiler. Halk çalışacak, bunlar yiyecek mantığını iyiden iyiye oturtmaya aslında çalışıyorlar ve bunu yaparken de aynı zamanda hukuksuzluğu her geçen gün kat be kat arttırıyorlar. Zammın bir şeyi kalmadı mesela. Zam bugün İstanbul'da takip edebildiğim kadarıyla ulaşım başta olmak üzere birçok şeye yine zam geldi. Daha 2 ay önce zam yapmışlardı. Yine yapıyorlar. Belki bir hafta sonra da yapacaklar. İşte Maliye Bakanı geçenlerde ne diyordu patronlara? Ya biz diyordu borç alacağız. Siz de o parayı kullanacaksınız diyordu. İşte o batılı finans merkezlerinden, o büyük tefecilerden aldığı parayı böyle ifade ediyordu ve diyordu ki aynı zamanda siz de diyordu aynı zamanda aynı makinayla aynı mekanda daha karlı iş yapmanın yolunu bulacaksınız. Bu ne demek? İşçiyi daha fazla sömüreceksin. Daha fazla güvencesiz ortamda çalıştıracaksın. İşçiden kar edeceksin ki zaten sistem budur, ama daha vahşi bir kar talebinde, kar önerisinde bulunuyor. SGK olmayacak burada. Sosyal güvenlik işlemeyecek. Ne bileyim arıtma olmayacak. Yemek doğru düzgün insanca yemek olmayacak. Havalandırma olmayacak. Doğayı kirleteceksin. Bunu söylüyor. Sen diyor karını arttırmak için ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Ben de devlet olarak, Maliye Bakanı olarak sana bunu söylüyorum diyor. Teşvik ediyorum diyor. İnsan öğüteceksin orada. İşte Suriyeliler meselesi de bu cenah bakımından öyle sunulmadı mı? Yani bu insani bir dram gibi işte geldiklerini sunuyorlardı ki öyledir. İnsanların vatansız, yurtsuz kalmaları, ülkemize gelip sığınmaları insani açıdan büyük bir dramdır.
Suriye'yi bölüp parçalayanlar bize bunun dramatik yönünü de kendilerince anlatmaya çalışmışlardır. Ne oldu? Bu ucuz iş gücü Ucuz iş gücü tabii. Tabii. daha fazla sömürü mekanizması Hı. olur. Aynı zamanda da işçilerin Türkiye'de kazanılmış işçi hakları var. Örgütlenme hakkı başta olmak üzere, grev hakkı başta olmak üzere. Bunları da kıran, bunları da zayıflatan, yok eden, işte bu e, oradan buradan getirdikleri ucuz iş gücü diye sundukları şeylerle. Yani sen işçiye şunu diyor açıkça bunlar. Diyor ki sen diyor kölelik şartlarında artık sana patronun seni çalıştıran yer neresiyse o sana ne veriyorsa seni ona mahkum edeceğim diyor. Bunun yolları üzerinde çalışıyor. Asgari ücret masasında da bunu söylüyor. Her kanun, bakın Tayyip Erdoğan çıktı Türkiye'nin gözü önünde. 2016'da veya 2017'deydi bu. Yanlış hatırlamıyorsam bu OHAL uygulamalarının 1. yılındaydı. Çıktı patronlara ne dedi? Biz OHAL'i sizin için yaptık dedi. Bakın hiç greve çıkabiliyorlar mı dedi. Tabii öyle söyledi. Tabii. Şimdi bunları halkın, yani buna karşı nasıl mücadele edeceksiniz? Ne yapacaksınız diyorsunuz. Bunları bu ülkenin tepesinden indirmek birinci vazifedir. Evet. Bakın bir sürü konu saydık burada. Milli güvenlikten işçi haklarına, çocuklarımıza kadar, doğamıza kadar her şeyi daha da sıralayabiliriz. Her alanda, her yerde, her saniyede, her santimetre karede bir zararları vardır bunların. Bu düzenin, bu sistemin. Buna muhalefet ediyormuş gibi görünenlerin de özünde yine bu düzenin sahiplenicileri olarak suçları vardır. Bu sadece bu düzen AKP'nin, CHP'nin şunun bunun düzeni değildir bu düzen. Bu düzen emperyalist kapitalist düzendir. Bu düzen bazen mafya eliyle, bazen tarikatlar eliyle, bazen işte Epstein'lar eliyle dünyanın her yerinde farklı farklı suretlerde görünmektedir. Bunu bileceğiz, bu düzene karşı olacağız. Bu ülkenin kurtuluşu, bu ülkenin kuruluşunun temellerinde de yer aldığı ilkeleri esas alacağız. Bizim Cumhuriyet devrimimiz toplumsaldır, ilerlemecidir, aydınlanmacıdır. Ülkeyi bölmez, ülke halkını birbirine düşman etmez, birleştirmiştir. Tabii. Binlerce yıllık feodalizmin köklerini kurutamasa da ağalık rejiminin, şeyhlik rejiminin, köleci rejimin kökünü kurutamasa da büyük bir kazanım olarak Türkiye toplumunda hala egemen anlayış olarak Türkiye'nin her alanındaki bu saydığımız her yaraya merhem olacak şekilde böyle bir devrimci pratikten çıkmış bir programdır. Bu programın biz tamamlanamamış görevlerini yerine getireceğiz. Bunu yerine getirirken devrimci olacağız, toplumcu olacağız, emeğin kurtuluşunu savunacağız, sosyalist olacağız. Evvela sosyalist olmalı, maddeyi anlamalı dediğinde Mustafa Kemal bugünleri yine tarif ediyordu. Hep gençliğe hitap eden söyleriz bunları ama burada da yine bugünleri önümüze koyduğu görevler olarak bu sözünü de tekrar hatırlatıyorum. Biz gelirsek üretimi toplumsallaştıran, toplumsal üretimi, toplumsal mülkiyeti ön plana çıkartan, devleti birkaç tane bezirganın değil halkın devleti haline getiren, gerçek anlamda kamucu, özelleştirmeleri değil, tam aksine kamulaştırmaları, devletin, halk iradesinin tezahürü olacak devlet. Halkın ekonomik gücü olacak devlet. Devlet güçlenirse halk güçlenecek. Bunun yolu kamuculuktur. Bunun yolu özelleştirmecilik değildir. İşte o özelleştirmeler ne noktaya geldi görüyoruz. 600 milyar dolar kar eden köprü, durduğu yerde duran köprü, zarar etme imkanı olmayan bir, biliyorsunuz sektörlerde yok devletimiz çok hantal, zarar ediyor bilmem ne deyip gelinen nokta budur işte. Ve bu 2 Boğaz Köprüsü ve 7 otoyolun işte fizibilitesini Kanadalı şirket yapacak. Finansmanını İngiliz şirket yapacak. Tahkimi de en önemlisi Londra merkezli olacak. Duyunu umumiye. Tabii. Yani doğru. Alın size yeni Osmanlıca, Osmanlı millet sistemi. Tabii. Bunlar
Bunu inşa ediyorlar işte. 600 milyar dolar net kardan bahsediyoruz ve bunun 48 milyar doları yandaş şirketlere aktarılacak. Bu 48 milyar dolara bir vatanın geleceğini, çocuklarımızın geleceğinin satışıdır bu. Bu artık bu mızrak hiçbir çuvala sığmaz artık. Yani bu özelleştirmenin de dışında bambaşka bir şeydir bu. Neden? Çünkü bunlar tüccardır Ayça Hanım. Bunlar al-ver ekonomisini neyi alıp Türkiye'ye satılabilecek bir şey. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam birçok sefer AKP iktidarının farklı dönemlerinde Türkiye'yi satmakla mükellefim diye meşhur lafı da vardır biliyorsunuz. Ya Tayyip Erdoğan'dı ya Kemal Unakıtan'dı. Kemal Unakıtan babalar gibi satarım demişti. Evet. Tayyip Erdoğan Babalar gibi Türkiye'yi satmakla veya Egemen Bağış da olabilir. Hepsi birbirine benzediği için Evet. böyle söylüyorlardı ve hakikaten dediklerini de yapıyorlar. Yani tekrar söylüyorum, AKP her ne kadar söylemini değiştirse de 24-25 yıla varan iktidarları döneminde istikrarlı bir şekilde 12 Eylül Anayasasını, 12 Eylül'ün ekonomik programını, 12 Eylül'ün Cumhuriyet karşıtlığını en istikrarlı uygulayan iktidar oldu bu ülkede. Hala da devam ediyorlar. Her hareketli Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu kararından, şu köprülerin satışına kadar, bakan atamalarına kadar istikrarlı bir şekilde aynı özde, aynı mantıkta, aynı çerçevede devam ediyorlar. İşte bunu görüyoruz. Evet, Gürkan Bey, son olarak yine şu PKK ve çözüm sürecine bir girelim istiyorsanız. Yani bir durumu özetleyelim. Sizin de görüşünüzü alacağım. Çünkü şöyle, mesela şehit annesi Pakize Akbaba işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde adalet masası kurdu. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi, bir şehit annesi. Şimdi insanlar sıkıntısını kime anlatır? Muhalefet partisine. Özellikle mecliste bulunan siyasi partilere giderler iktidara karşı. Oysa bunların hepsi aynı çözüm masasındalar. Şimdi BOP açılımı veya ikinci çözüm süreci vesaire çeşitli isimler takılıyor. Ancak pek çok konuda uzlaştıklarını açıkladılar. İşte MHP ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcisi işte uzlaştık. Bütün dertleri, her şeyi bir kenara bıraktık. İçerideki terörist başına çıkarmak oldu. Şimdi olay o değil aslında. Olay güney sınırlarımızda bizden koparılmak istenen bu emperyalist plan çerçevesinde içeride de bir gayrılık yaratılıp Suriye'nin kuzeyi Irak'la birleşip, yani bu kadar insanlar nasıl kör olabilir? Amerikan askerleri orada bu insanlara eğitim verdiler. Çekilen resimleri var. Açık açık arkalarında fotoğrafı var terörist başının. Bunların Trump hepsi iç içe olan. Yani istiyor. Yani Dünyanın kaynağını silahını aktardık diyor. Tabii. Şimdi o zaman mecliste muhalefetim diyen insanlarda olay düğümleniyor. İktidarı zaten biliyoruz. Zaten onu biz yıllardır eleştiriyoruz. Onu şu anda konuşmaya gerek yok. Çünkü halk muhalefetten medet umar. Aynı politikayı gidiyorlar ve bunun o masada çözülebileceğini zannediyorlar herhalde. Oysaki olay çok farklı. İşte Büyük Orta Doğu Projesi dediğimiz olay. Görmüyor musunuz? Orada Amerikan askerleri var. Yani bunun hiçbir masum tarafı yok. Bu insanlar elleri silahlı insanlar. Bugün Suriye'de iki terörist grubun da elinde silah var. HTŞ'de de var. Yönetime el koyan. PKK'da da var. Adı her ne olursa olsun PKK'nın bugün Google'a yazın ismini, 40 çeşit ismi çıkıyor. Değişik gruplar, ülkelerde vesaire. Şimdi buna ne diyorsunuz? Yani halk gidiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde masa kuruyor artık. Anlayın diye. Buyurun. Bu yani açıkçası terör meselesi, Abdullah Öcalan'ın bir siyasi işte kurucu önder diye sunulması meselesi, devlet haklı diye sunulan mesele hakikaten bakın bunu çok söylüyoruz, böyle söylem gibi geliyor ama mesele şudur, bakın bu Kandil'in başındayken, nasıl Kandil'deyken, Beka Vadisi'ndeyken bir figür olarak durabiliyorsa aynı meşruiyet İmralı Adası'nda da sürüyor. Bu meşruiyet Amerika'dan, AB'den alınan, emperyalist merkezlerden alınan meşruiyet. 2002'de niye asamadılar 2001'de? Devlet Bahçeli çekimser.
MHP çekimser oylarıyla asılmadı Abdullah Öcalan. Hı hı. Hatırlayın. Şimdi mesele eğer Abdullah Öcalan'ın işte asılması, asılmaması, Abdullah Öcalan'ın meclise gelip konuşması, aslında 25 yıldır bu tezgah dönüyor. Yani Türkiye'ye gelmesiyle beraber. Bu tezgah yeni bir tezgah değil. Birincisi bu. İkincisi, mesele Abdullah Öcalan'ın hapisten çıkarılıp çıkarılmaması meselesi değildir. Mesele anayasa üzerinden yapacakları hukuksuzluğa, cumhuriyet karşıtlığına, laiklik karşıtlığına, milli bütünlük karşıtlığına eleman yaratmak, kadro yaratmak, dayanak yaratmaktır. Bakın ne dediler teröristlere? Gelsin doktor olsunlar, bilmem ne olsunlar. Ya bunun hukukta bir yeri var mı? Şöyle bir şey olabilir mi? Ben birini öldürüyorum. Yani bırakın her şeyi. Sonra toplumsal bir mesele oluyor bu ve benim işlediğim cürüm birdenbire ortadan kalkıyor. Öyle bir mantık işleyebilir mi? Bu toplumda ondan sonra hukuktan bahsedebilir miyiz? Bırakalım terörü, siyaseti falanı filanı. Bir başka mesele bugün. Fethullahçılar, Fethullah terör örgütü, FETÖ'cüler paslaşmaya başladılar. Bir ekip beyaz bayrak gösteriyor değil. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesinin önünde, birliğinin önündeki engel bu mudur? Fethullahçıların gelip Türkiye'de siyaset yapması mıdır? Amerika'nın kara gücünün gelip siyaset yapması mıdır? Mesele bu mudur? Bunların hepsi işte bu anayasayı kim yapacak? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkacak ve yerine Osmanlı millet sistemini kuracak anayasayı kim yapacak? İşte Bahçeli yapacak, APO yapacak, Tayyip Erdoğan yapacak, Fethullahçılar yapacak. Bunun kadrosu oluşuyor. Buraya dikkat çekmemiz lazım. Şehitlerimizin kanı tabii ki kutsaldır. Tabii ki onların, Kuvayi Milliye şehitlerimiz başta olmak üzere. Bu ülkenin kanı Kuvayi Milliye şehitlerinin kanıdır. Yani Türk kanı, Kürt kanı, şu kanı, bu kanı değildir. Kuvayi Milliye şehitlerinin kanıdır. Tüm vatandaşlarımızın, tüm milletimizin. Ama şunu da göreceğiz. Bizi duygularımız üzerinden, onurumuz üzerinden, milli gururumuz, haysiyetimiz üzerinden yönlendirmeye çalışanların amaçları bambaşkadır. Tıpkı dini duygular üzerinden yaptıkları gibi. Burada Ramazan e, falan bunların umurlarında değildir. Ayça'nın bunların umurlarında olan şu, ülkenin birliğini, bütünlüğünü, laikliğini, cumhuriyetini, Tabii, devrimini yok etmek. nasıl tasfiye edip bu ülkeyi yönetilebilir kölelere, isyan etmeyen, hakkını aramayan kölelere çevirebiliriz? Nasıl kurban edebiliriz bunları her gün yeniden karımız için? Hı Nasıl hı. çıkarımız doğrultusunda Tabii NATO kullanmak. askeri yapabiliriz bunu? İşte Mustafa Kemal'in askeriyiz diyen subaya o yüzden hepsi ayağa kalkıyor kuyruğuna basılmış gibi. Bunun sebebi budur. Korkuyorlar. Mustafa Kemal hala savaşıyor çünkü. Biz burada AKP'nin önüne masa açacağız. AKP'nin, MHP'nin önüne. CHP'nin basiretsizliği, hataları, CHP'nin ihaneti, buna adına ne derseniz deyin. Bu durumu değiştirmeyecektir. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı da olamıyordu, Başbakan da olamıyordu, hiçbir şey olamıyordu. Deniz Baykal kaldırdı ilk onu meşru kıldı. CHP yönetimi oturduğu batı tezgahından kurtulamamaktadır. Oraya hapsolmuştur. Hapsolduğu için de ülkemize dair olumlu bir rol bir türlü oynayamamaktadır. İktidara karşı bir seçenek olamamaktadır. Belli belediyeleri kazanıyor. Belediyeleri adı CHP'li olan ama özünde AKP'li müteahhit belediyecilik anlayışından, ihalecilik, rant anlayışından hiçbir farkı olmayan adamı getirip koyuyor. O adam da geri şey olduğunda hiçbir sorun yaşamadan, hiçbir adaptasyon sürecine ihtiyaç duymadan AKP'ye geçebiliyor. Tabii, Bunun tabii, tabii. Tabii. yani bizim belli noktalardaki duyarlılıklarımızı da iyi yönlendirmemiz lazım. Bunun muhatabı AKP, MHP'dir. CHP'nin suçu tabii ki var. Sabahtan beri sayıyoruz CHP yönetiminin suçlarını. Ama İngiliz işgal etmiş, Fransız işgal etmiş. Hı hı. Biz orada
Derviş Mehmetlerle falan tabii ki savaşacağız. Şeyh Saidlerle falan ama esas düşman orada. Onu da göreceğiz. APO'yu kimin yıllardan beri beslediğini, Türkiye'ye Tabii. karşı terör finanse ettiğini Hı hı. Hı göreceğiz. hı. Buna karşı da konumlanacağız. Tabii. O yüzden bu topyekün bir meseledir. Bu Hı hı. mesele APO meselesine sığmaz. APO bunun basit figürlerinden biridir. Bu mesele Tom Barak'ın işaret ettiği, Tom Barak'ın aklını verdiği, Devlet Bahçelilerin, Şenkal Atasagunların yıllardır uygulamaya çalıştığı, Türkiye himayesinde Osmanlıcı, işte hatırlayın demokratik Hristiyan demokratları örnek gösteriyorlardı. Her şeyin başına bir demokrasi ekleyip işi çözüyorlar biliyorsunuz. Demokratik Hı hı. İslam, demokratik ulus Tabii falan. tabii, doğru doğru doğru, Yani evet. bu proje budur. Yani bu projeye karşı, bu projeyi görerek bu projeye karşı halkı örgütlememiz lazım. Bugün APO'yu çıkartırlar, yarın Fethullah Gülen'i çıkartırlar karşımıza. Hı Bunlarda hı. hain de bitmez, terörist de bitmez, kullanılacak aparat da bitmez. Biz bunların tilkinin peşinde koşan olmamalıyız. Hı hı. Hı hı. Aklın kaynağına yönelmeliyiz. Bu ülkenin AKP, MHP, DEM ittifakından, iktidarından, bloğundan kurtulması gerekiyor. Bunu Evet. CHP yapamadığı açık. Hı hı. Evet, bir de tabii Gürkan Bey, son olarak hani şunu da belirtmek lazım. Bu iki güç de iki tip terör örgütünde ABD yönetiyor. İşte FETÖ de ABD'nin kucağındaydı. PKK da ABD'nin kucağında. Ona silah verdi. Diğerini de besledi zaten. Dolayısıyla bu iz düşümleri çok iyi görmek lazım. Suriye'de çatışan iki grubu da yine ABD destekledi. IŞİD'i de ABD yarattı. İşte HTŞ'ye döndü. Orada çatıştılar SDG ile. SDG'ye de silah veren ABD. Bu iki grubu da AKP arka plandan yönetiyor, besliyor. Dolayısıyla Türkiye'de hiçbir şekilde bölücü, ayrımcı noktalara gitmemek lazım. Dinci bölücülükten ve etnik bölücülükten uzak durmak lazım. Yani birlik, bütünlük içinde olmamız gerektiğini düşünüyoruz, değil mi Gürkan Bey? Tabii bu en başta Türkiye'nin emekçilerini bölen, parçalayan, emekçileri kendi içerisinde Alevili, Sünni, bu etnik, kimlikçi, biliyorsunuz bu neoliberalizmin sosyalistleri de uzun zaman e, etkisi Maalesef. altına Evet. alan. Yeni yeni Evet. Türkiye'de bunun farkına varılıyor. E, Ama bizim Mehmet Bedri Gültekin gibi önderlerimiz bu Tabii. yıllarca bu neoliberal e, hegemonyaya karşı Türkiye'de bir cephe, bir mevzi oldular. Buna karşı psikolojik savaşa karşı büyük mücadeleler verdiler, halka aydınlattılar. Bugün de psikolojik savaşın çeşitli unsurları bu proje ekseninde bu Türkiye ulus devletinin yok edilip yerine adını Osmanlı millet sistemi dedikleri bu ucube sistemin ne olduğu belli olmayan, işte Fethullahçılardan, PKK'lılardan devşirdikleriyle buna dayanarak yapmaya çalıştıkları bu sistemin, Tom Barak'ın şefliğinde yaptıkları bu sisteme karşı bizim ülkemizin emekçilerinin, aydınının, bağımsızlıkçının, bu ülkede onurlu, e, aydınlanmacı bir yaşamın olduğunu gören, isteyen tüm kesimlerin buna karşı durması ve bu iktidarı, biz bu muhalefete mecbur değiliz. Bir kere bunu göreceğiz. Türkiye halkının siyasi partilerle sınırlandırılamayacak bir birikimi ve bütünlüğü vardır. Bunu biz her halk hareketinde görüyoruz. Türkiye'deki halk hareketlerine turuncu devrim diyenler bu gerçeği bu gerçeği örtmeye çalışmaktadırlar. Türk Tabii halkı çok tabii. ileri bir halktır. Her şeye rağmen. 80 yıllık karşı devrimci sürece rağmen. Türk halkı her eyleminde, her kitlesel, bütünleşik eyleminde, her halk hareketinde Cumhuriyet devrimi savunusuna, o parti bu partiyi savunmamıştır. Kim Evet. başlatırsa başlatsın bakın. 19 Mart'ta da diyenler oldu, Gezi'ye de diyenler oldu, Cumhuriyet mitinglerine de oldu. Cumhuriyet mitinglerinin kalbinden o mitingleri bozmaya çalışanlar oldu. Eline Kur'an alıp, bir elimde Kur'an, göğsümde iman, hedef Turan gibi bir sürü şeyler duyduk orada. Ama ona rağmen Cumhuriyet mitingleri, Gezi, Ergenekon, balyoz kumpaslarına karşı duruş. Orada yüz binlerle beraberdik. Biz oradaydık. CHP'lisi Tabii. de vardı, MHP'lisi de vardı, Hı hı. sosyalisti de vardı. Tüm o kumpaslara karşı
Orada mahkemelerin önünde jandarmayla, polisle, çevik kuvvetle, karda kışta kıyamette aydınlarımız vardı. Hepsini rahmetli, aramızdan ayrılanları Tabii, rahmetle tabii. anıyorum. Bu direnişi gösterecek bir halk var burada. Bu halkı bertaraf etmek için halkın en önemli, en bütünleşik, en tarihsel mayasını ondan almaya çalışıyorlar. Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Altıok'u. Bunu vermeyeceğiz bunların eline. Bunu yaparken de bunu Atatürk'ün partisi adını, sanını taşıyan partinin yöneticileri eliyle de yapıyorlar. Doğru. Ama iktidarda kim var şu an? Eğleyen kim? Uygulayan kim? APO'ya heyet gönderen her gün, APO'nun o hücresini, örgütünü ve diplomatik temaslarını yürüttüğü bir ofise çeviren kim? Kurucu önderlik ofisi haline getiren kim? Bunu yapan kim? İşçiyi Zonguldak'ta göçük altında bırakan kim? Bunların hepsini esas konumlanılması gereken, karşı konumlanılması gereken budur. Muhalefet onun dışındaki anlayışlar bugüne kadar basiretsiz veya kötü niyetli muhalefetten hala medet ummayı devam ettirir. Biz kendi öz gücümüzü örgütleyelim. Bu ülkenin altı okta birleşebilecek tüm kuvvetlerine buradan sesleniyoruz. Defaatle de uyarıyoruz. Altı oku parçalamayın. Altı ok ne tek başına laikliktir, ne tek başına cumhuriyetçiliktir, ne tek başına milliyetçiliktir, ne tek başına halkçılıktır. Yıllarca Türkiye layıktır, layık kalacak diye Cumhuriyetin tüm özelleştirmelerine, yıkımlarına, Cumhuriyet kazanımlarının ortadan kaldırılmasına göz yumuldu. O yüzden Altıok'u tüm dostlara, tüm bizi dinleyenlere, bizimle aynı düşünen siyasi çevrelere, halk kesimlerine en önemli kararımız ve tespitimiz şudur ki Altıok'un bütünlüklü ve emekçi halktan yana bir emekçi halkın öznelliğinde, öncülüğünde uygulanması dışında bir çözüm göremiyoruz. Bunun dışındaki tüm çözüm önerileri tekrardan amaçsızlıktan ve sonuçsuzluktan ibarettir. Bugün Türkiye'de vatan ve emek mücadelesini bölen herkes bilerek veya bilmeyerek bu yıkıcı, bu yok edici düzene menfaat sağlamak, fayda sağlamaktadır. Ya vatanın ve emeğin bütünlüğünü sağlayacağız. Bu iki siyasal ideolojik programı hattı ki bütünlüklüdür zaten. İşte bu halk hareketlerinden verdiğimiz örneklerle de en basitinden görebileceğiz. Bunun siyasi yapısı olacağız. Biz siyasi partiler, o aydınlar olacağız. Ya da bu halk kendisi yaratacak bunun öncüsünü ve bu program eninde sonunda Çankaya'ya çıkacaktır. Sarayı yıkacaktır, Çankaya'ya çıkacaktır. Tabii, tabii. Tabii umuyoruz Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de kendi tabanı gibi Atatürkçülüğe doğru tekrardan bir yol alır. Tabii ki ana hedefimiz iktidardır. Gürkan Bey doğru söylediniz. Önce iktidarın değişmesi gerekiyor. Oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz Gürkan Bey, Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı. Çok güzel bir değerlendirme oldu bugün. Çok sağ olun. Hoşça Bana da kalın. bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.